naked. Don't ever. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Panorama Müzesi'ndeyiz, Bursa'nın. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu müzenin yapılışı 2018 yılında gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yapımında Profesör Doktor Halil İnalcık'tan yararlanılıyor, onun engin bilgilerinden, onun deneyiminden faydalanılıyor. Ve Uludağ Üniversitesi'ndeki tarihçilerden, öğrencilerden, çevredeki tarihi kaynaklardan bilgi alınarak 360 derece görünümlü bir panorama müzesi gerçekleştiriliyor. Osmanlı'nın Bursa'yı fethedişi, oluşumu gerçekleşiyor. Resimde onları görebilirsiniz. Görünümü çok güzel. Gök kubbe şeklinde tasarlanmış. Kütüphanesi de var. Gelip çalışma imkanı da sunuyor sizlere. Gösteri alanı mevcut. Kafesi var. Resim sergisi var. Eski Türk kültüründen giyilen kıyafetler sergilenmekte. Hepsini ve daha fazlasını birazdan videomuzda göreceksiniz. Videoda görüşmek üzere. Burası kafeterya bölümü. Liselilerin düzenlediği kağıt, dergi, ambalaj atıklarından yaptıkları eserler. Panorama Müzesi'nin dışarıdan görünüşü. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Şimdi Panorama Müzesi'ne giriş yapıyoruz. Burada haftanın belli günleri mehter takımı çıkıyor. Birçok etkinlik de yapılıyor. Aynı zamanda gösteri alanı. Karşıda gördüğünüz kısımda alışveriş yapabiliyorsunuz. Çok fazla gürültü ve yansıma var içeride şu anda. Umarım ses kaydımız düzgün alınıyordur. Burası Osmanlı dönemindeki Bursa'yı ifade ediyor. Bu Panorama Müzesi'nde 365 derece gezdiğimiz zaman Panorama Müzesi'nin bulunduğu yerden baktığınız noktalar burası. Şu kaleye baktığınızda işte buradan normal şartlarda eskiden olsaydı yine aynı bu manzarayı görürdünüz. Yani bu konumda. Şöyle aşağıya doğru baktığımızda, Bursa'nın ovasına doğru baktığımızda da şu kısmı görürdünüz. Bu karşıda gördüğünüz dağları da hala aynı şekilde Bursa'nın bu bölgesinden baktığınızda aynı manzarayı aynı şekilde görürsünüz. Şu gördüğünüz bölge Tophane'nin olduğu taraf. Şu parmağımla gösterdiğim kısımda da Saltanat Kapısı girişi. Hatta daha önceki videolarımda oradan çıkışımı falan görmüşsünüzdür. Burası Bursa'nın eski oluşumunu gösteriyor. Gök kubbe olarak tasarlanmış yuvarlak bir gösterim sağlıyor. Bursa'nın dağ eteğinde kurulan tarihi oluşumunu gösteriyor. Burada Osmanlı'nın yerleşip Bizanslıların şehri terk edilişini resmediyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Bizans askerleri şehri terk ediyor. Buradan yürüyerek Gemlik Körfezi'ne, oradan İstanbul'a doğru yol alıyorlar. Halkın doğal yaşamını da sergilemiş. Doğal, günlük yaşam da resmedilmiş burada. Arkamda Gökdere Vadisi var, kervanlar var deve üstünde. Uludağ'ın keşiş dağı olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Birçok kiliseler mevcut. Balaban Beyhisarı. Ama şu an tarihte kalıntıları var mı bilgim yok. Bursa Ovası'na yayılmış Osmanlılar, Türkmen beylikleri yerleşimini çadırlarla yapıyorlar. Bursa leylek göçü aldığı için leylekleri de resmetmeyi unutmamışlar. Bursa çınarlarıyla ünlü çınar ağaçlarını da resmetmişler. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
notice, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Evet arkadaşlar, bu da Panorama Müzesi'ne ait resim tablolarının bulunduğu kısım. Osmanlı tarihini anlatan, yani canlandıran, daha doğrusu şu tabloda Osman Gazi diyor mesela. Beylikten devlete, buradaki bir anı canlandırmışlar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Evet, Panorama Müzesi'nin minyatür oluşumunu da burada göstermişler. Tofaş Müzesi'nin yapılırken herhalde kazı çalışmaları vesaire. Neden Tofaş Müzesi ve neden bu sergiler var? Anlat bakalım. Evet, şu an Tofaş Arabaları Müzesi'ndeyiz. Bu resimleri sergilenme amacı bu müze oluşmadan önce burada kalıntılara rastlanmış. Araba kalıntılarına. Onun üzerine... Hayır ya, at arabası değil. Evet at arabası tabii ki de. Yok canım, elektrikler. Doblo. Tesla falan bulmuşlardır. Enişte arabasına rastlamışlar burada. Dayı mıydı? Dayı arabası. 4 çeker Doblo'muz. Fiat Doblo. Aslında o bir Diablo. Çöl fırtınası. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Evet, burası da bir çeşit nalbat dükkanı. Böyle müzede küçük ufak dükkanlar yapmışlar. At arabaları. Burası fayton ve at arabası imalatı. Eskilerin tamircileri herhalde. Şöyle bir atölye, tezgah. Tofaş Arabaları Müzesi diye geçiyor bu müze ama burada arabaların ilk oluşum tarihinden son nokta teknolojiye kadar dizayn edilmiş, o şekilde tasarlanmış bir müze. Son nokta teknoloji elektrikli araba normalde. Evet. Burada elektrikli araba yok. Koysalar güzel olur ama. Evet, TOG'u koysalar güzel olur. Onu da daha sonra Burası eklerler. da Mehmet Saraç diyor. Şu tabela bile arkadaşlar o dönemki Mehmet Usta'nın tabelasıymış yani. Orijinal, evet. Hala aynı kendi tabelası. Atölyede minyatür görüntüsü. Bu top arabası. Şurada da bir Şamay Anadolu arabaları diye. Hepsinin tarihi var. Çok ilginç. Arkadaşlar bak, şu tekerlerin etrafına demir döşemişler. Daha dayanıklı, daha sağlam olsun. Acaba ama yol tutuşu nasıl olacak? Yol tutuşu kaygan, bayır aşağı salınacak. Bu araba da öküz arabası. Bu tekerleklerin tahta olmayışının sebebi çatlama, kırılma olmasın diye bence etrafını demirle kaplamışlar. Yani bilemiyorum. Daha dayanıklı, daha sağlam olması lastik adına. mantığında düşündüğüm için bana hiç mantıklı gelmiyor. Tahta kalması sanki daha böyle bir işlevselmiş gibi geliyor nedense. Şimdi ne oluyor? Lastik patlıyor, hemen ne yapıyorsun? Lastikten birisini çağırıyorsun. O zaman tamam. Oldu be yavrum. at arabasından birisini mi çağıracaksın? Tekerleğim kırıldı, geldi. Tamir et. Atlı kızakmış o. Burada buğdaylar sembolik olarak. İzlemeleri falan çok hoş değil mi? Evet, çok hoş. Çok güzel. Bak, burada da ilk şase. Şasenin icadı. Resmen U demir. Şuraya makas falan döşemişler ya. İlginç. Ne diyor? Katana çekerli istasyon arabasıymış. Yarım esebey at arabası. Evet, burada da bir yangın arabası var arkadaşlar. Bak şimdi Cumalı Kızık videolarımızı izleyenler varsa aranızda, orada bir faya tulumması vardı. Bu da onun bir tık modeli. Aynen bir üst modeli olabilir. Bir tık daha gelişmişi. Ya bak, 19. yüzyıl diyor Berna, değil mi? Orada. Evet. 19. yüzyıl sonları İstanbul demir ve ahşaptan imal edilmiş. Böyle bastıkça Evet. Su geliyordur ya. Ne olacak? Tulumba mantığı vardır muhtemelen. Arkadaşlar bu arada ilk arabaymış bu. Gerçek mi bilemiyoruz. hayır, gerçek Mardin değil de. Kızıltepe'de yapılan arkeolojik kazıda ortaya çıkan oyuncak araba. Aa, evet. Yuh, vay be. Belki de bundan esinlendiler. Olabilir mi? Olabilir. İşte atam da orada. Then it's your chance to be ruthless.
Şimdi de arkadaşlar aşağıda müze var. Tartı Müzesi bu. Çok ilginç. Bu müzenin bahçesi de çok güzel. Çok güzel bitkiler var, yeşillik var. Çok güzel dizayn edilmiş, tasarlanmış. Şu yol mesela. Çok huzur verici. Burası eskiden Osmanlı'da yapılmış Umur Bey hamamıymış. Daha sonra restore ediliyor. Müzeye çevriliyor. Çok da güzel restore edilip, düşünülüp tasarlanmış. Tofaş fabrikasının oluşturduğu sanat galerisi. Burada bizi terazi ve tartılar karşılıyor. Şunun güzelliğine bakın. Kuyumcu terazisiymiş. Askı kantarlar var. Bunlar tartı ağırlıkları. Hepsi farklı şekilde yapılmış. O kadar çeşit kantar var ki farklı. Biz kantar deyince sadece tek çeşit aklımıza geliyor ama buradan sonra artık birçok çeşit gözümüzün önünde canlanabilir. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunlar okka ağırlıkları. Yumurta terazisi. İlk kez görüyorum. Yumurtayı koyup tartıyorlar. Birçok çeşit yumurta var sonuçta. Mantıklı bir yaklaşım. Tekstil terazileri. Fıçı kantarıymış. Büyük ağır yağ fıçılarını mesela aklıma gelen ilk oydu. Bunları tartmak adına kullanılıyor. Tahıl kantarı. Bunları görmüştüm var. Un depolarından falan. Vay. Resmen bir sanat eseri ya. Nasıl bir işçilik, nasıl bir emek var görüyor musunuz? Fotoğrafçı terazisi mi? Fotoğrafçı terazisi diyor. Şu an hiç aklımda canlandıramadım yani. Nasıl bir şey olduğunu hayal edemedim. Siz hayal edin. Posta terazileri. Nasıl bir baskül arkadaş bu? Şunun şaşasına bakın. Süsüne püsüne bakın. Sen kendin kaç kilosun oğlum? Tahıl test terazisi. Tahılın kalitesini falan, büyüklüğünü, küçüklüğünü ölçmek adına yapılmış diye düşünüyorum. Tahıl ve paketleme makinesi otomatik. Bunlar da boy terazileri arkadaşlar. Şununla boyumu ölçmek isterdim ama sanayi kantarı diyor. Müzenin iç dizaynı da çok güzel. Ferah, geniş. Oturma alanları, dinlenme alanları bile yapmışlar. Hüseyin yine kendini sohbet edecek birini buldu. Kadını bağladı danışmadaki. 10 dakikadır sohbet ediyorlar. El arabası, tahıl terazi. Bu gezen bir terazi. Tahılları ölçmek adına kullanılıyormuş. Laboratuvar terazisi diyor. Şu güzellik postane tartısıymış. Evet arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. Burada da ipek tekstilinde kullanılan terazi var. Şurada resmetmişler. Bursa'nın biliyorsunuz önemli simgelerinden biri ipek böceği. Tekstil. Şunun güzelliğine bakın. Buradaki tartılar da Osmanlı döneminde çarşıda, pazarda kullanılan, esnafların kullandığı teraziler. Burası daha önce hamammış. Bu kalıntılar. Bu mesela ne diyeyim şadırvan. Hamamdan kalma. Hamamın müzeye çevirmeleri de güzel olmuş. Değişik bir fikir. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Panorama Müzesi'ni gezdik. Evet. Tofaş Arabaları Müzesi'ni gezdik. Tartıların olduğu müzeyi gezdik. Bugün arkadaşlar hava şartları malum soğuk ve yağmurluydu. Çocukları almadık yanımıza. Yani maalesef açık havalarda onlarla beraber çekim yapmayı daha çok seviyoruz. Bu havalar biraz daha onların havası değil. Evet, daha önce onları buraya getirmiştik. Gelmiştik biz ailecek hep birlikte. Evet. Bu sefer sizin için Hüseyin'le birlikte gelelim dedik. Evet. Çocukları bıraktık çünkü hava soğuk, yağmurlu. Hatta buralarda karla birlikte yağmur yağıyor. Aynen öyle. Videomuzu izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hüseyin'ler. Devlet başı. Devlet devlet başı.